Hiç elinize bir dünya haritası alıp böyle ülke sınırlarına dikkatlice baktınız mı? Hani o çizgiler var ya, genelde düzgün gibi dururlar, değil mi? Bir taraf ülke, bir taraf başka. Ama size bir şey söyleyeyim mi? O haritalar bazen gerçekten olan biteni tam göstermiyor. Çünkü dünya üzerinde öyle sınırlar var ki akıl sır erdirmek mümkün bile değil. Bildiğim bu ne şimdi dedirten cinsten. Evleri ortadan ikiye bölen, bir ülkeyi başka ülkenin içine sokan, hatta aynı sokakta yürürken iki kere ülke değiştirmenize neden olan yerlerden bahsediyorum. İşte bugün o en acayip, en yok artık dedirten sınırlara birlikte bakacağız. İlk durağımız Hollanda-Belçika sınırı. Tamam, normal bir sınır gibi başlıyor ama Barle diye bir kasabaya gelince işler çığırından çıkıyor. Düşünün, kasabanın tam orta kısmında Barle-Nansu, bir kısmı Belçika'da, bir kısmı Hollanda'ya bağlı. Barle-Hertog. Buraya kadar olabilir. Ama sıkı durun. Belçika'ya ait olan kısımlar Hollanda'nın tam ortasında kalmış, adacıklar gibi. Yani Belçika toprağı ama etrafı tamamen Hollanda. Buna enklav deniyor. Tamam, bu da ilginçmiş diyorsanız daha bitmedi. Bu Belçika adacıklarının içinde bile daha küçük Hollanda adacıkları var. Bildiğin matruşka gibi ülke sınırları. Peki bu karmaşa nereden geliyor? Ta Orta Çağ'da. Lordlar, dükler arasında yapılan sen burayı al, ben şurayı vereyim. Pazarlıkların sonucu bu. Günümüze etkisi mi? Tabii ki bir komedi. Sınır çizgisi evlerin, dükkanların, kafelerin içinden geçiyor. Kaldırımlarda yürürken ayağınızın biri Hollanda'da, diğeri Belçika'da olabiliyor. Bunu göstermek için yerlere beyaz artılar falan koymuşlar. Düşünsenize, evinizin ön kapısında bir ülke, mutfağınız başka bir ülkede. Haliyle günlük hayatta ona göre. Farklı vergiler, farklı kurallar. Hadi şimdi başka bir tuhaflığa bakalım. Baltık Denizi kıyısında uçalım. Haritayı açın. Polonya ve Litvanya'ya bakın. Tam aralarında sıkışmış Rusya'ya ait bir bölge göreceksiniz. Kaliningrad. Ama bakın bakalım, Rusya'nın geri kalanıyla kara bağlantısı var mı? Bir bakıyoruz ki yok. Burası Rusya'nın bir ensklavı. Yani kendi ülkesinden ayrı, başka ülkeler ile çevrili bir toprak parçası. Peki Allah aşkına, Rusya'nın toprağı nasıl oldu da Avrupa'nın göbeğinde tek başına kaldı? Olay 2. Dünya Savaşı'ndan sonra patlıyor. Burası eskiden Almanya'nınmış. Adı da Königsberg'miş. Savaş bitince kazananlar hadi burayı Sovyetler Birliği alsın demişler. Adı olmuş Kaliningrad. Sonra Sovyetler dağılınca Litvanya falan bağımsız olup AB'ye girince Kaliningrad bir anda kendini Avrupa Birliği topraklarının ortasında, ana vatanından kopuk bulmuş. Şimdi burası Rusya için acayip önemli bir yer. Özellikle donanma üssü falan var. Ama orada yaşayanlar için durum komik. Rusya'nın başka bir şehrine gitmek isteseler aradaki ülkelerden vize alıp geçmek zorundalar. Düşünsenize, kendi ülkenize gitmek için başka ülkeden izin istiyorsunuz. İşte savaşlar ve siyaset haritaları böyle garip bir hale getirebiliyor. Bu da tamam. Haritacılar ne yapıyordunuz yahu dedirten cinsten bir olay daha var. Amerika-Kanada sınırına gidelim. Washington eyaletine bağlı Point Roberts diye küçük bir yer var. Ama haritaya bir bakın. Bu kasabanın Amerika'nın geri kalanıyla kara bağlantısı yok. Yani Point Roberts'a arabayla gitmek isterseniz önce Kanada'ya gidip orada biraz durup sonra tekrar Amerika'ya dönmeniz gerekiyor. Şaka gibi. Peki neden böyle? 1846'da Amerika ile İngiltere sınırı belirlerken hadi 49. paralel sınır yapalım demişler. Ama bu paralel Tasaven Yarımadası denen yerin ucunu kesik o küçük parçayı Amerika'da ana karadan kopuk bırakmış. Ya fark etmediler ya da kim uğraşacak şimdi dediler, bilmiyoruz. Sonuç, Point Roberts'ta yaşayanların markete, doktora, okula gitmek için sürekli Kanada'ya geçiyor. Bildiğin günlük rutinleri bu. Hele sınırlar bir kapansın, eyvah eyvah. Haritadaki tek bir çizgi insanların hayatını nasıl bu kadar etkileyebiliyor? Örnek olarak görebiliyoruz. Geldik en acayibine. Bering Boğazı'nın tam ortasında, buz gibi suların içinde iki küçük ada var. Büyük Diomede ve Küçük Diomede. Araları topu topu 4 kilometre bile değil. Ama işin çılgın tarafı Büyük Diomede Rusya'nın, Küçük Diomede Amerika'nın. Ve tam aralarından ne geçiyor biliyor musunuz? Uluslararası tarih çizgisi. Yani şu demek. Amerika tarafındaki Küçük Diome'de saat öğlen 12 iken karşı komşusu Rusya'daki Büyük Diome'de saat bir sonraki günün sabah 9'u. Arada neredeyse tam bir gün fark var. Birine yarın adası, diğerine de dün adası diyorlar zaten. Düşünsenize, komşunuza el sallıyorsunuz, o yarında yaşıyor. Bu nasıl olmuş? Amerika 1867'de Alaska'yı Rusya'dan satın alınca anlaşmada sınırı tam bu iki adanın arasından geçirmişler. Soğuk Savaş'ta burası buz perdesi olmuş.
Kimse karşıya geçememiş. Hala da geçişler çok zor. İşte size zamanın ve siyasetin haritayı nasıl böldüğünün en net ve tuhaf örneklerinden bir tanesi. Tamam, gördük bu acayip yerleri de insan merak ediyor. Neden bu kadar çok tuhaf sınırı var? Cevap aslında çok basit. Tarih ve biraz da coğrafyanın kendisi. Savaşlar bitmiş, anlaşmalar yapılmış, krallar kızlarını evlendirip çeyiz olarak toprak vermiş. Bazen de haritayı çizenler şurası şöyle olsun deyip geçmiş. Bütün bunlar bugünkü sınırları oluşturuyor. Bir de nehirler, dağlar var tabi. Bazen bunlar güzel doğal sınırlar olurmuş. Ama bazen de insanları olmadık yerlerden bölmüş. Sonra insanlar yerleşmiş, devletler kurulmuş ve o sınırlar artık kalıcı olmuş. Değiştirmek zorlaşmış. Bazen de hiç umursamadan Afrika'da olduğu gibi cetvelle çizmişler sınırları. Ortaya böyle garip durumlar çıkmış işte. Bu sınırlar bize dünyanın ne kadar ilginç, ne kadar şaşırtıcı ve bazen de ne kadar komik olabileceğini gösteriyor. Dünya haritasındaki bu çizgiler sadece basit çizgiler değilmiş. Bir dahaki sefere haritaya baktığınız zaman belki o çizgilere biraz daha farklı bir gözle bakarsınız. Peki sizin bildiğiniz böyle yok artık dedirten sınırlar oldu mu hiç? Ya da haritaya bakarken gördüğünüz? Ya da en çok hangisine şaşırdınız? Aşağıda yorumları bırakmayı ve bunları göndermeyi unutmayın. Biraz da orada sohbet edelim. Videoyu beğendiyseniz ve böyle ilginç coğrafya hikayelerini seviyorsanız kanala abone olmayı ve şu zile tıklamayı unutmayın. Yeni videolardan haberiniz olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.